Geçmişe dönme şansınız olsa hangi yaşınıza dönmek isterdiniz? Hangi döneminize? Biliyor musun, benim hiç öyle geçmişe şu yaşıma döneyim, bu yaşıma döneyim diye bir arzum, isteğim olmadı. Çünkü ben yaşımdan çok mutlu bir insanım. Yani yolculuğumdan da mutluyum. Tabii ki arada kazalar oldu hayatımda. Çok güzel şeyler de yaşadım. Ama hiç düşünmedim, biliyor musun, şu yaşıma döneyim diye. Çünkü ben şu anda mutluyum. Şu anda güzel bir yaşamı yaşıyorum. Ve ondan mutluyum. Onun için hiç düşünmedim. Bir gün bana Gulubeyle de ilgili komik bir anınızdan bahsetmiştiniz. Onu paylaşmak ister misiniz? Hangisi? Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı desem. O yıkıldı o. Ah, ne kadar utandım yarabbim. Neyse, Gulu benden çıkmak istedi ama epey sürdü bu. Neyse, ben peki dedim, çıkıldı ve bir yemek yedik, sonra bir daha yemeğe çağırdı. Gene gittim, dedim ki ben yani açık olmalıyım ve bu yemekte dedim ki bak Gulu, ben böyle girip çıkılacak bir insan değilim. Ama bu dediğim de daha önce de söylediğim gibi aynı anda 4 tane evlenme teklifi almışım. Bir tanesi de Gulu, 4. de Gulu. Sonradan oluyor. Ondan sonra dedim ki yani ciddi bir yere bir şey düşünüyorsan hayatında benimle çık. Çünkü ben aile kurmak istiyorum. Benim şeyim bu. İstediğim şey bu. Yani böyle eğlenelim diye bir şey olmasın dedim. Evet dedi, tamam dedi. Bunu dedim iyi düşün yalnız, böyle bu heyecanla beni beğeniyorsun diye hani evet deme. Samimi olarak düşün, bak ben sana bu kadar açığım, sen de bana açık ol dedim. Tamam dedi. O zaman dedi şöyle yapalım dedi. O tam da böyle Aralık ayına gelmek üzereydik. Dedi ki bak dedi Semem, şöyle bir şey yapalım. Çocuklarımın olduğunu biliyorsun. Daha önce bir evlilik yaptığımı biliyorsun. Ben dedi çocukları alıp Hindistan'a gideceğim bu yılbaşı dedi. Ve oraya beraber gidelim. Sen de dedi hem dedi çocukları tanımış olursun. Hem de dedi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Orada görürüz. Ona göre bir karar veririz dedi. Tamam dedim. Ve bizim Hindistan yolu, benim ilk Hindistan'a gidişim böyle oldu. Biz böyle gece yarısı indik, saat 3'te mi 4'te mi ne Delhi'ye indik. Çok güzel bir otele yerleştik. Ben tabii herkesi yerleştirdim. Çünkü benim böyle bir hastalığım var. Nereye gidersem gideyim, hangi seyahatten geliyorsam geleyim, saat kaç olursa olsun herkes dolabında eşyaları yerleşmiş olarak ve banyolarını yapmış olarak yatağa girecekler filan. Tabii Gulu ve ailesi şok içinde. Neyse dediler ki yatmadan önce yarın öğlen dedikleri, onlar öğlen deyince saat 2-3 filan. Çünkü geç başlıyor orada hayat ve geç bitiyor. Bu tip insanlar için. Ondan sonra bir öğle yemeğine, barbeküye davetliyiz. Tamam, çok iyi filan. Neyse saat 2 miydi 3 müydü bilmiyorum. Neyse limuzinler geldi. Biz çoluk çocuk işte filan dolduk arabalara. Gidiyoruz gideceğimiz yere. Otelden çıktık. Sola döndük, hiç unutmuyorum. Bir böyle büyük bir caddeye girdik. Köşede Mustafa Kemal Bulvarı, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı yazıyor. Dedim Gulu, bunu yapmayacaktın. Ne yapmayacaktım dedi. Yani bana dedim bu kadar mı şekerlik ol? Sırrım istedi, o buranın dedi, zaten bu bulvarın adı bu dedi. İşte orada kafamdan aşağı kaynar sular indi. Ben zannettim ki bu o kadar benim peşimde ki. Caddenin ismini değiştirdi zannettim yani, düşünebiliyor musun? Ay ne kadar utanmıştım. Anlatamam sana.
Neyse bir tanesi bu. Sonra oradan çıktık, Jaipur'a gittik, Jaipur Sarayı'na. Çünkü Maharaja, yani onların lisanıyla Jaipur Prensi hem onun hem benim çok arkadaşımdı. Yılbaşı gecesini orada geçirmek üzere oraya gittik. Ve benim ilk tanıdığım Hintli bu Maharaja of Jaipur'du. Yani Jaipur Prensi'ydi. Onu da çok yakın bir dostumla tanımıştım ve bayılmıştım. Harikulade bir insandı. Allah rahmet eylesin, daha yeni vefat etti. Ve hayatımda ilk defa sarı gözü o adamda gördüm. Sarı sarı. Bildiğin sarı. Sarı. Ve adam siyah, gözler sarı. Ben böyle bir şey hiç görmedim daha önce. Bayılmıştım, bayılmıştım. Neyse yılbaşımız da orada geçti yani. O da ayrı bir hikaye. Onu da başka bir zaman konuşuruz inşallah. Peki sonra evlilik kararı nasıl aldınız? Bak, Jaipur'a geri dönelim o zaman. Çünkü şimdi Jaipur Sarayı'na girdik. Oraya başka arkadaşlar da vardı davet edilen. Biz böyle olduk 15 kişilik, 16 kişilik bir grup olduk. Yani biz zaten 5 kişiyiz. Bir 6 kişi, 7 kişi daha geldi. Onlar da sonra benim çok dostlarım oldu. Çok şeker insanlardı. Böyle koca bir şeyde, sarayın oturma odası mı diyeyim sana, nesi diyeyim. Orada oturuyoruz hep beraber, böyle oturuyor, böyle yuvarlakta oturuluyor. Orada da kadın erkek ayrımı diye bir şey yok tabii de. Yani herkes iskemlesine bir şeyine oturuyor. Şey de orada, Maharaja da orada. Maharajanın yanında bir adam var. Ben tanımıyoruz yani, tanıştırılmadık. Neyse dedik ki bizim daha dememize fırsat gelmedi. Maharani dedi ki eşimin dedi astrolojisi, yani astrolojisini takip eden bey dedi. Çok dedi önemlidir onun için. O kadar önemli ki yani o gün ne yiyeceğine bile o adam karar veriyor. Yahut da yarın hangi arabayla gitmesi lazım, nereye gidebilir, nereye gidemez, düşünebiliyor musun? Böyle bir hayat. Neyse dediler ki çok iyi el falı bakar. Ha filan, herkes çok heyecan yaptı. İşte 1, 2, 3, biz de Gulu'yla yan yana oturmuyoruz bile yani. Grubun içindeyiz. Kimin kim olduğu belli değil. O adamın bilmesi mümkün değil yani. O vaziyetteyiz. Neyse 2-3 kişi girdi. Sonra dediler ki ister misiniz? Tabii isterim dedim. Gittim, adam elimi aldı. Dedi ki siz dedi Haziran'da, en geç Haziran'da evleniyorsunuz dedi. Siz Haziran'da istediğiniz için evleniyorsunuz dedi. Ve dedi bir erkek çocuğunuz daha oluyor dedi. Ne? Neyse. Böyle kapandı. Herkes biraz böyle, biz daha yeniyiz tabii. Kimse tam bilmiyor nereye gidecek bu iş, nereye gitmeyecek filan falan. Yani Jaipur'da da böyle bir durum oldu. Ne zaman evlilik kararı verdiğinize geliyorum. Bu Aralık ayıydı. Mart'a kadar Gulu'dan bir ses seda çıkmadı. Mart'ta dedim ki Gulu, biz bir şeye karar vermiştik. Artık karar vermenin zamanı. O arada giriyoruz çıkıyoruz tabii yani. Beraber bir hayatımız olmaya başladı. Ortak dostlarımız var, bilmem ne var. Herkes ay diyor filan. Tamam dedi. O zaman dedi Haziran'da, biz 27 Haziran hiç unutmuyorum. Gün alalım, evlenelim dedi. Böyle oldu. Sonra iptali anlatıyorsun. İptali soruyorsun. İptal de şöyle oldu. 27 Haziran'a 2-3 hafta var. Ben düğün istemiyorum. Şimdi orada iki kültür çatışması oluyor. Ben diyorum ki yani düğüne lüzum yok. Çünkü ben de daha önce evlenmişim. Sen de daha önce evlenmişsin. Senin çoluğun çocuğun var.
filan. Ben sevmediğim için o tip şeyleri böyle gösterili bilmem ne. Fakat kime söylüyorsun? Bunlarda da tam tersi. Çok büyük düğün olacak. En iyi yerde olacak ve bunların en küçük düğünü 3000-4000 kişi filan. Ve 7 gün 7 gece. Bitmeyen bir şey yani, hani bizde de vardır uzun düğünler ama bunlarınki inanılır gibi değil. Ne güzel bir şey yani, onların alışık olduğu bir şey. Bana yani kabus. Neyse, bir patırtı, bir kıyamet. Diyorum işte düğün olmasın, o olsun. Neyse, Barclays Square'de düğün yapıyor. 500 kişilik düğün yapılmaya karar verildi. Bütün davetiyeler gitti. Bundan evvel de dedik ki, aman Gurucuğum dedim, rica ediyorum. Yani ne senin ne benim geçmişimde olan insanlar bu düğüne davetli olmasınlar dedim. Çok doğru, haklısın dedi. Geçmişinde olan derken? Geçmişte beraber olduğu, o daha çok onun. Ben zaten evliydim. 6 ay evvel boşanmışım. Çok uzun boylu bir şeyim yok. Yani bir geçmişim yok ama gene de çıktığım insanlar var o arada. Dedim ki bu ne benim çıktığım ne senin daha önce beraber bir vakit geçirdiğin insanlar davetli olmasın dedim. Tamam, çok haklısın dedi. Ben de sanki içime doğmuş gibi 15 gün 20 gün falan var. Veyahut da 3 hafta var. Neyse tam günü gününe bilemiyorum. Çok sekreteri var onun. Çok da sevdiğim bir kız. Dedim ki bana listeyi gönderebilir misin? Ben de listemden ilave veya çıkartacağım kimse var. Tam listeyi bana gönderebilir misin dedi. Tabii dedi. Sanırsam. Tabii ki. Geldi liste. Bir bakıyorum bunun daha önce bayağı çıktığı bir bayan listede. Wow! Ben de bir tepe atıyor. Diyorum ki akşam geliyor. Ertesi günü de Las Vegas'a gidiyor iş için. Normalde valizini ben yaparım filan falan. Diyorum ki sen şimdi çıkıyorsun Las Vegas'a, çok iyi yolculuklar sana ama bir daha gelmiyorsun buraya diyorum. Ne oluyor? Ne oluyorsa yok diyorum. Sen sözünü tutmadın ve bitti bu iş. Tabii bende de biraz yeniden evlenme korkusunun da paniğinden de olabilir. Ama ciddiyim yani. Neyse, bu Las Vegas'a gidiyor. Peki diyor filan falan, Las Vegas'a gidiyor. Buna bir valiz yapmışım. Bir tane gömlek koymamışım. Sonradan öğreniyoruz bunu ki 0 gömlekle gitmiş. Her neyse, bu 3 gün sonra geliyor Las Vegas'tan. Yırtınıyor telefonlarda. Kıyametler kopuyor. Açmıyorum telefon. O zaman böyle cep telefonu falan yok. Telefon açmıyorum. Telefona hiçbir şekilde cevap ver. Mesajlar bırak. Yani o zaman evlerde böyle mesaj kutuları vardı. Oraya konuşulurdu. Onlardan filan falan. Uzun lafın kısası 3 hafta sonra, yani evet 3 hafta sonra filandı. Jacqueline Bisset benim çok arkadaşımdı. Çok yakın arkadaşımdı. Oturuyoruz. Ben de bir şey mi yapıyorum işle ilgili, o zaman çalışıyorum çünkü işle ilgili bir şey yapıyorum. Hani otomatik elin gider ya telefona. Ona laf anlatayım derken elim gidiyor, telefonu açıyorum bu. Efendim diyorum. Aşağıdayım. Lütfen 1 dakika ineceksin ve sana bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra yukarı çıkacaksın diyor. Olurdu, olmazdı. Jacqueline dedi ki yapma artık yani. Gelsin, ne söyleyecekse söylesin filan. Peki dedim ben de. Kapattık telefonu. Aşağıya indim. Kapı açıldı. Bindim arabaya. Kapı bir kapandı. Gidiyoruz biz. Ama gidiyoruz, durmuyoruz yani. Ne yapıyorsun filan demeye kalmadı. Neyse, bir şehir dışında çok güzel bir yere gidildi. Koca bir yer tutulmuş, suite tutulmuş. Bana anlatmaya çalışıyor. Ben anladığımı anlamışım. O kadar ise peki diyorum, tamam ama bu böyle olmaz. Bana bir 24 saat müsaade et. Bir
yani mideme gitsin bu hadise, sonra konuşuruz diyorum. Neyse eve doğru geliyoruz artık, ertesi gün ama. Eve doğru geliyoruz. Kardeşi arıyor. Diyor ki biz evleniyoruz. Nasıl söylersin filan demeye artık uzatmanın manası yok. Evlenmeye karar veriyoruz. Enteresan tarafı şu, bizim oturduğumuz muhitte Chelsea Register'da bir yer, yani June, yani Haziran ayı en dolu ay nikah için. Ve yer bulmak mümkün değil. 3 sene evvel filan yer ayırtırsın. Kardeşi diyor ki çok enteresan, ben dini töreni, yani dualı töreni zaten iptal etmemiştim. Çünkü evimizde bir dua okunsun diye. Bak, o iptal etmemiş. Nikah şeyini arıyoruz. Bizim cancel ettiğimiz, yani iptal ettiğimiz saat duruyor orada. Aynı saatte ve aynı günde evleniyoruz. Tabii düğün falan yok. Çünkü bir hafta evvel iptal edilmiş her şey. Ne bir hafta, 3 hafta evvel iptal edilmiş ve biz evleniyoruz. Böyle. Çok uzun oldu değil mi? Başınızı ağrıttım. Peki bugün olsa aynı reaksiyonu verir miydiniz? Evet. Ben bir insan bir söz verdiği zaman muhakkak arkasında durmasına inanırım. Yani hele böyle hayati bir mevzuda arkasında, o benim için o benim için çok önemli bir sinyal bir insanın karakteri hakkında. Güven sizin için çok önemli. Güven sizin için çok önemli. Çok. Çok. Hem düzen hem insan boş laf etmemeli böyle hayati mevzularda. Yahut da bunlar çok böyle, yani evlenmek alelade bir şey değil. Bir hayatı beraber yürümeyi seçmek o kadar basit değil. Orada bir de insanların birbirine çok açık ve net olmasını seviyorum ben. Olmadığı zaman beni çok rahatsız ediyor. Sormuştun ya, bizi rahatsız eden şeylerden biri bu. Açık olmak çok önemli. Açık olabilme cesaretinde olmak çok önemli. Peki fala inanır mısınız? Hayır ama inanmam için de birkaç kere ciddi bir tecrübem oldu. Ama hayır, çok uzun boylu değil, hayır. O şöyle tesadüfen önüne çıkıyorsa sana birinin söylemek istediği şey, o zaman doğru olabiliyor. Yani fal derken öyle orada gördüğün şekil, burada gördüğün bilmem ne değil. Bir insan sana durup dururken ben sana şöyle bir fal bakayım dediği zaman bir iki defa enteresan şeyler oldu hayatımda. Hayır, fallan yaşamam yani. Astrolojiye inanır mısınız? İnanıyorum. Çok da bilmiyorum. Ama inanıyorum. O çünkü yıldızlarla, gökyüzüne, burçlarla ilgili bir şey ve orada bir bağlantı, mantıklı bir bağlantı var. Ama şeye de inanıyorum yani, psyche'ye de inanıyorum. Psychic insanlar da var. Bazı şeyleri görebiliyorlar, bilebiliyorlar. Onlarda da çok tecrübem oldu. Çok derken bu kayıpta bir takım ciddi tecrübelerim oldu. Hadi gelin bu sefer de bir çay içelim, devam ederiz. Tamam.